Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'tan herkese günaydın. Şimdi sırada değerli doktorumuz, diş hekimi Doktor Yavuz İpçi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk sorum hocam, herkesten duyuyoruz biz, benim implantım var diye. İmplant nedir? Nasıl bir operasyondur? Bunun için hastane ortamı gerekli midir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki ben hep modellerden anlatmayı tercih ediyorum. Böyle daha çok anlıyor hastalarımız. İmplant tabii ki bu kadar büyük değil. Basitçe anlatmamız gerekirse çene kemiğine yerleştirdiğimiz titanyum vidalardır. Vücut bunu kendinden bir doku olarak kabul edip kemik buna yapıştıktan sonra bunu bir diş kökü olarak kullanıp üzerine protez ya da diş yapabiliyoruz. İmplant için bir hastane ortamı gerekli değil. Nasıl dişi çekerken hiçbir ağrı duymuyorsunuz, aynı şekilde implant yerleştirirken de hastamızda hiçbir ağrı sızı olmuyor ve dünya istatistiklerinde %96 başarı oranları var. Yani bir kanal tedavisinden ve dolgudan daha başarılı, düzgün yapılırsa eğer. Başlıca implantlarda iki tip uygulama yapabiliyoruz. Biri sabit diş yapabiliyoruz ya da takıp çıkarılan dişler yapabiliyoruz. Onu da eski klasik yöntemlerde, gene böyle modellerden göstereyim. Bir eksik dişiniz varsa, hele bu diş arkadaysa çoğunlukla hastalarımız bunu tamamlamıyordu. Ve o dişlerde kayma oluyor. Yandaki dişlerde mesela bir eksik dişiniz var, mutlaka tamamlamanız lazım ki dişlerde kayma oluşmasın. Çünkü dişler boşluğa doğru hareket eder. Klasik yöntemlerde ne yapıyorduk? Yandaki 2 tane dişi kesiyorduk ve buraya bir köprü yapıyorduk. Dişin en sağlam ve en koruyucu tabakası mine tabakasıdır. Dolayısıyla mine tabakasını aşındırmayı tercih etmiyorum. Benim her zaman işte kendime ve aileme yapmayacağım hiçbir şeyi hastalara da uygulamamız lazım. Dolayısıyla mineyi kesmeyi tercih etmiyoruz. Buraya bir tane implant yerleştiriyoruz. Onu da göstereyim. Şöyle. Buraya bir tane implant yerleştiriyoruz kemiğin içine ve üstüne dişi takıyoruz. Bunu tüm çene tamamen dişsiz bir ağız içinde yapabiliyoruz. 6, 8 yerine göre 4 implant koyarak hastamıza sabit bir diş kazandırabiliyoruz. Bu şekilde ağzında oynamayan, takıp çıkarılmayan bir protez ve diş elde edebiliyoruz. Şunu vurgulamak isterim. Mümkün olduğu kadar dişlerin kesilmemesi ve çekilmemesi lazım. Sağlam dişinizi kanal tedavisi yaptırıp, gerekiyorsa dişin içine bir vida koyup o dişi kurtarmak. Mevcut dişi korumak lazım o zaman. En doğrusu. Dişlerine hastalarımızın çok iyi bakmaları lazım. Dişi çekmemek lazım. Ama tabii ki diş çekilebiliyor. Benim de dişim çekildi, kırıldığı için. Dolayısıyla diş çekilebiliyor. Bu çekilen dişi en kısa zamanda implantla doldurmak en güzel yöntem. Çünkü diş çekildiği zaman orada bir kemik erimesi oluyor, fonksiyona girmediği için ve bir müddet sonra kemiği de kaybedebiliyorsunuz. Kemik erimesi olan, implant yapılamayan hastalar çok azdır. Kemik erimesi varsa kemik tozu koyarak kemiği büyütüp implant yapabiliyoruz. 89-92 yaşındaki hastalarımıza implant uygulamaları yaptığımız işlemler arasında. Böyle hastalarda da bir de onu anlatayım isterseniz. Bir de implantlarla takıp çıkarılan bir protez yapabiliyoruz. Hastalarımız çoğunlukla protezin oynadığından, çiğnerken düştüğünden şikayet eden hastalarımız da olabiliyor. Mesela alt çeneye 2 tane implant koyuyoruz bu şekilde. Protezin karşılığında onun tutucuları oluyor ve dişi taktığımız zaman ağızda oynamayan, elma ısırabildiği, ağzından düşmeyen bir protez yapabiliyoruz. Üst çenede de aynı şekilde damağda açık olarak bu protezi yapıyoruz. Tadı dil alır. Ama dille damağın arasında lokmanın ezilmesi bir hastaya rahatlık verecektir. Bu üst protezlerde de implant yaptığımız zaman damağı açık protezler yapabiliyoruz. Dediğim gibi hani son derece başarılı, aşağı yukarı ben 27 senedir uyguluyorum. Düzgün yapılırsa hastamıza çok faydası olan bir işlem implantlar. Hocam şimdi ne tür implantlar yapıyorsunuz diye soracaktım ama biraz değindiniz. Evet. Peki herkese implant uygulanabilir mi? Yani her isteyen hastaya uygulayabiliyor musunuz? %99 uygulayabiliriz. Çok ciddi radyoterapi, kemoterapi görmüş hastalar dışında şeker hastalığına da bile tabii ki belli önlemleri alarak implant uygulaması yapıyoruz. Çünkü şeker hastalığında beslenmesi önemli. Hani hastanın beslenmesini en iyi hale getirmek bizim görevimiz. Dolayısıyla kemik erimesi varsa hastamızda kemik dozlarıyla, gerekiyorsa çenenin başka yerlerinden kemik alarak o bölgedeki kemik eksikliklerini tamamlayarak implant uygulaması yapabiliyoruz. Başarı oranı nedir hocam? Ne kadar süre fonksiyon görebilir bu işlem? Şimdi tıpta garanti çok doğru bir şey değildir. Bypass yapıyorsunuz, kaç sene yaşar? İmplantı biz hasta ömür boyu kullansın diye yapıyoruz.
Başarı oranı dediğim gibi %96'larda. Hani benim şimdiye kadar kaybettiğim implant çok az, 4-5 tane dışında 27 senedir çok az. Dolayısıyla son derece başarılı bir yöntem. Üstüne diş takmadan kaybettiklerimizden. Sonra hasta eğer iyi fırçalamazsa tabii ki dişlerini, yani dişi tutan kemik var. Bu kemikte erime olduğu zaman dişi tutacak kemik kalmıyor. Hasta dişini kaybedebiliyor. Aynı şey implant için de geçerli. Eğer implantı kemiğin içinde tutuyoruz, iyi fırçalamazsa, düzgün temizlemezse kendi dişini kaybettiği gibi kemik erimesi olsa implantını kaybedebilir. Ama dediğim gibi son derece başarılı bir yöntem. Hani çok uzun müddet hastalarımız implantlarını kullanıyorlar. Hocam şimdi kayıp olan dişler, eksilen dişler yerine evet implant çok sağlıklı olduğunu söylediniz. Peki bir de şu açıdan bakacak olursak estetik görünüm için dişlere müdahale edecek olursak estetik için dişler kesilmeli midir? Ya da estetik için ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? Şimdi benim demin de söylediğim gibi hani kendime yapmayacağım bir şeyi hastalarıma da yapmıyorum. Dişin en koruyucu, en sağlam tabakası mine tabakası. Sadece estetik için dişlerin kesilmesi bence son derece yanlış. Dişleri hiç kesmeden müdahaleler yapabiliyoruz. Mesela bu ekranda gözüken hastaların hem diş beyazlatma yapılmış hem de dişlerin arasında boşlukları var. Dişleri sağlam. Bu boşlukları estetik kompozit dediğimiz normal dolgudan biraz daha estetik özelliği fazla olan dolgularla kapatıyoruz. Dolayısıyla aradaki boşlukları kapattığımız zaman dişi hiç kesmeden, tek seansta, iğne yapmadan bu hastalarımızı son derece memnun ediyor ve çok uzun müddet bu dişleri kullanabiliyorlar. Beğenmezse çıkarabiliyor ama öyle bir şey yok tabii. Dişe hiçbir zarar vermediğimiz için. Bu resimlerde gözüktüğü gibi dişlerin arasındaki boşlukları bu şekilde kapatarak ya da dişleri eklemeler yaparak estetik bir görüntü sağlayabiliyoruz. Ya da hastalarımıza diş beyazlatma yapıyoruz. Dişlerin şekli tamamen düzgün, dişlerde hiçbir problem yok, dişlerinde bir çürük yok. Sadece renginden şikayetçi olan hastalarımız da ve diğer hastalarda lütfen dişlerinizi boşu boşuna bembeyaz olsun diye kestirmeyin. Bir kere bembeyaz çok güzel değildir. Yani buzdolabı rengi dişlerde her zaman doğal durmuyor. Fazlası iyi değil anlamında. Fazlası iyi değil. Mümkün olduğu kadar. Doğal dişte beyazlık güzel durur ama yapay dişte beyazlık suni bir görüntü verdiği için çok tercih etmiyoruz. Tabii ki hastamızın isteklerine bağlı ama sadece dişleri koyu diye dişlerini kestirmek bence yanlış. Yapay bir beyazlıktansa sağlıklı ve temiz dişler daha Aynen. doğru O değil mi? doğal bir dişe beyazlatma yapıyoruz. Resimdeki dişlerde alt dişlere yapılmamış beyazlatma, üst dişlere beyazlatma yapılmış. Bu rengi kalıcı olarak açabiliyoruz. Yani 9-10 sene eski rengine dönmeyen beyazlatma yaptığımız hastalar var. Tabii ki çay kahveden bir miktar geri dönebilir ama onu da ufak rötuşlarla beyazlatma yaptığımız zaman hastamızın gülüşünü düzgün bir hale getirebiliyoruz. Şunu söyleyeyim, beyazlatma işlemi diş temizliğinden farklı. Diş temizliği dişlerin üstündeki lekeleri alıyoruz. Beyazlatmada dişin yapısını değiştirip beyazlatma uygulayabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar 6 ayda bir diş hekimine gidip dişleri temizletmesi lazım hastalarımızın. Yani bu diş sağlığı açısından önemli. Beyazlatma yaptıktan sonra da çok uzun müddet bu beyazlatmayı kullanabiliyor. Ya da lamina porselen yapabiliyoruz. Dişlerde çok eğrilikler var, problemler var. Dişlerde çok büyük madde kaybı var. Bu şekilde dişlerin üstüne ince tırnak gibi porseleni şu şekilde dişin üstüne yapıştırabiliyoruz. Yani burada bir eksik çürük dişler var bu kısımda. Dişin ön yüzünden sadece bir miktar alıp çok ince tırnak gibi bir porselene bu şekilde yapıştırabiliyoruz. Böylece dişin arka tarafında kesilme olmuyor. Dişten çok az bir miktar madde kaybı oluyor. Bu da çürük madde kaybıyla beraber. Bu şekilde tırnak gibi bir porseleni dişin üstüne yapabiliyoruz. Bunda da lamina porselen diyoruz. Hangisine en iyi olacağını kişimizin isteklerine göre diş hekimi karar verecektir. Hocam soracaktım ama siz bahsettiniz diş beyazlatmayla diş temizliğinin çok ayrı olduğundan. Peki diş beyazlatmayla diş temizliğinin herhangi bir zararı var mı? Şimdiye kadar diş temizliğinin zaten hani yok ve yapılması gereken, temizletmemek zararlı. Hastalarımız çoğunlukla diş etim kanıyor diye dişlerini fırçalamıyorlar. Ben çok yumuşak fırça tavsiye etmiyorum. Orta sert fırçayı tavsiye ediyorum. Çünkü yumuşakla temizleyemiyorlar. Eğer kanıyorsa bir kere en kısa zamanda bir diş hekimine gitmeleri lazım. Ama kanıyorsa fırçalamaktan çekinmeyip daha çok fırçalaman lazım. Kanamanın sebebi yemek artığı kalması. Dolayısıyla diş temizliği dişe zarar veriyor diye bir şey söz konusu değil. Aynı şey diş beyazlatma için de geçerli. Amerika'da FDA onaylı, Avrupa'da CE sertifikalı
15-20 seneden fazla kullanılan bir malzeme. Şimdiye kadar dişe zarar verdiğine dair hiçbir yayın okumadım ben. Düzgün bir beyazlatma yaptığımız zaman dişlerine zarar verilmiyor. Çok çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık geldiğiniz teşekkür için. ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz diş hekimi Yavuz İpçi ile beraberdik. Harika bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.